Hepinize merhabalar. Önümde gördüğünüz gibi çok farklı bir et var. Et mi kokoreç mi ikisinin arası bir şey diyebiliriz. Bunu Instagram'da dolanırken Mehmet'in hikayesinde gördüm. Mehmet de altına aşık olacaksınız yazmış. Böyle boş kaldıkça farklı şeyler denemeyi seviyor Mehmet. Ben de altına görücü geliyorum kardeşim diye yazdım ve Beşevler kasabına Mehmet'e gittim. Bu eti beraber onunla çektik. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Mehmetçim kolay gelsin. Abi hoş geldin. Çok hızlısın. Vallahi hemen geldim ha. Aynen iyi yaptın. Görücüye geldim, görücüye. Abi emin ol geldiğini değecek yani. Hadi bakalım. Bayağıdan beri ben yapmak istediğim, sana dedim ya abi birkaç bir şey var kafamda. Evet. Onu bayağıdan beri yapmak istiyordum. İsmi bile hazır kafamda. Ne adı? Sosyete kokoreci. Ben ona kokoret diyelim dedim ama tamam. Ya abi fark etmez. Tamam bak isim babası sensin. Ondan sonra bir yaptım abi bugün pişirdik. Ya bak anlatamam yani. Hadi yaşaman bakalım. lazım. Şimdi Mehmetçim malzemeleri say biraderim. Abi güzel bir düve kontra falan var. Tamam. Çöz yağım var. Evet. Sarma yağım var. Bu dana mı kuzu mu? Kuzu abi. Tamam. Kokorecin içinde de bu var normalde biliyorsun. Evet. Kuzu sarma yağı. Evet. Benim kurutulmuş kök sebzelerim var. Evet şöyle şu şekilde. gösterelim. Tamam. Bunları suya mı koydun? Evet abi bu yoksa sert oluyor onlar. Tamam. Yani birazcık şişsin diye tekrardan. Aynen. Burada da benim özel bir biberim var. Yani bu pul biber oluyor abi. Evet. Bir de bu Safran safran. mı? Aynen. İkisini karışık. Daha sonra da bir toz sarımsak ilave edeceğiz. Tamam. Şimdi halledeceğiz abi. Tamam kardeşim. Sinirlerini alıyorum abi. Tamam. Şu şekilde ağza gelmesin. Şöyle düz bir şekilde normal biftek kesermiş gibi kesiyorum. Evet. Yani kolay anlaşılsın diye. Normalde biz bunu çapraz kesip de yapabiliriz. Fark etmez. Yani rahat yapılabilecek gibi. Aynen abi. Şu şekilde. Şu Tamam kalınlıklarda abicim. kestik. Tamam aşağı yukarı 1 santim gibi. Evet 1 santim. Bir de bunu şimdi abi yaprak gibi şöyle bir hamleyle. Ha, fazla dönmedin. Çok görmüyorum abi. Tamam. Çok sulu güzeldi. Bu ürünü özellikle yağ seçiyorum ama antrikottan da olabilir aslında ama çok yağlı olacağı için içi dışı. zaten çok Aynen, yağlı. o yüzden de kontrafile daha iyi olur. Bence de. İçinde çünkü içinde yağ, dışında yağ. Aynen abi. Bak şimdi dışında bunu saracak. İçinde de bu çöz var şurada. Yağlı seviyoruz. Şimdi etleri dövdük. Evet abi. Burada kuzu gömlek yağlarımız var. Şimdi gömlek yağımızı şu şekilde yatırıyoruz abi. Tamam abicim. Fazlalıklarını aldık. Aldık. Şu şekilde. Çok da ince tek kat yapmıyoruz. Neredeyse Yok abi. bazı yerler Aynen. çift Ya kat. şimdi abi körpe kuzu olduğunda biraz daha ince oluyor yağı. Tamam. O yüzden ben körpe tercih ettim. Tamam. Şimdi bifteklerimizi abi şu şekilde sıralayarak devam ediyoruz. Tamamını sarıyor muyuz? Tamamını saracağız. Evet. Bütün yağı kapladık etle. Evet abi. Kuzu çöz yağımız. Evet. Şöyle bir hortumu vardır. Arkadaşlar bu arada bir ek bilgi. Kokoreçe kokoreç tadını veren şey budur. İçerisinde bu yoksa hani badem fındık dediğimizde bunun içerisinden çıkan Şöyle bezeler gösterelim. aslında. Bak badem fındık dediğimiz şeyler bunlar kokoreçte. Bu varsa kokoreç kokar yani. Tadını veren budur. Bununla senin bana bir sözünü hatırlatayım dedim Mehmetçim. Hatırladın mı? Hatırladım abi. Ne dedin? He? Söyle bakayım. Hatırlamak istemiyorum. Bunda bana şey var. Mehmet'in bir sözü var. Abi dedi sana çözlü köfte tarifi vereceğim. Arkadaşlar birazcık şöyle yorumlara destek verin de Mehmet'ten alalım o tarifi. O da çok eski tariftir bu arada Mustafa abi. Evet. Efsane oluyor. Evet. Şimdi şu çözlü bir köfte tarifi var Mehmet'in. Bana sözü var, inşallah alacağız Mehmet'ten o tarifi. Senin canın sağ olsun abi, ne demek ya. Eyvallah biraderim. Çözü de baya cömert kullanıyoruz. Tabii tabii. Enes'cim sağ olsun bana güzel fındıklı olanları vermiş. Kardeşim Evet. sağ olsun. Eyvallah. Bu arada Şöyle abi. buradan bizim ikiz kardeşlere, sakatatçı kardeşlere de selam olsun. Akçalar ciğercisine. Şimdi fazla suyunu süzdük. Evet. Şu şekilde abi.
Allah Allah, neler yapıyorsun Mehmet ya? Bunu bu arada abi bulamayan olursa arkadaşlar bizim dükkanda bu var. Her zaman sıkıntı yok. Ya bu aktarlarda da oluyor. Oluyor. Kuru sebze olarak böyle sebze karışımı. Aktarlardan da bulabilirsiniz bunu. Yöresel lezzetle satan yerlerden. Vallahi Mehmet çok değişik bir şey oldu. Abi sen merak etme. Vallahi çok değişik oldu. Yani gerçekten şöyle favori bir ürün olacak gibi geliyor bana. Sen beğendiysen ben beğenirim çok ya. beğendim abi. Çok. Az önce geldim. Burada personel yemeği gibi yapmış arkadaşlar Şekilde. bunu. Herkes diyor ki abi süperdi. Evet. Şimdi safranla pul biber karışımı. Aynen. Çok enteresan. Safranın burada etkisi nedir Mehmetciğim? Safranın etkisi şöyle abi. Çöz yağı var ya. Evet. Çöz yağındaki bütün ağırlığı hafifletiyor ve Allah böyle Allah. değişik bir aroma katıyor yağında aynı anda pişerken abi. Allah Allah. Hani pilavda nasıl çözülüyorsa yağda da öyle çözülüyor. Çok ilginç. Gerçekten ilginç şimdi. Eser miktarda sarımsak tozumuz var. Sarımsak tozu candır birader. Aynen Esere abi. gerek yok. Dök gitsin. Sarımsak tozunu Şöyle. severiz. Evet. Şimdi sarma işlemine geçiyorum Mustafa abi. Tamam kardeşim. Vay vay vay. Vallahi Mehmet şu halde bile ısırıp yiyesim Evet geldi. son birader. dokunuşları yapıyorum abi. Evet. What is this? Pul biber. Dışarıdan da pulluyorsun. Aynen. Tamam. Kekik. Tamam. Bunu aslında piştikten sonra da koyabiliriz bence. Yani olabilir. Neden? Çünkü ben şimdi mangalda yapacağım. Sen tavada yapmışsın bunu. Ben mangalda yapacağım. Tamam. Bu sonraki iş yani. Bana göre sonradan da eklenebilir. Abi pişirme işi sende ben bilmem. Tamam. Şu an Ben tabii çok ürünümü, yakışıklı bir şey ben oldu. ürünümü çıkardım abi. Evet. Kenarlarını düzelttik. Ondan sonra şişleri geçiriyoruz. Beyti'den az kalın olacak Mustafa abi bu. Çünkü Evet. içi biraz dolu olduğu için. Evet evet ama vallahi gerçekten benim çok hoşuma gitti görseli ya. Bunun kötü olma ihtimalini düşünemiyorum Mehmet. İçinde benim sevdiğim her şeyi koymuşum ben. Aynen abi. Bu tam böyle ne biliyor musun? Benim hayalimdeki şeyi anlatayım mı sana? Bunu ben mangalda pişireceğim abi. Aynı kokoreç gibi. Aynen. Ondan sonra ufalayıp yenmesi lazım bence. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Yani bunu böyle hani şey olarak değil, halka halka kokoreç gibi pişirip öyle yiyeceğiz. Neyse onu da yarın benden izlersin zaten. Tamam izleyelim abi. Şimdi sen bunu normalde donduruyorsun galiba değil mi? Ben hafif evet abi donduruyorum. Yani çünkü yağlı olduğu için, içinde de parça olduğu için Evet. ufalanır. Bir tane keselim sonrasını kesmesen. Bir Şekil tane abi. çok güzel oldu be. Maşallah Mehmet. Vallahi birader eline sağlık ya. Şöyle bir tane kesiyorum Mustafa abi. Tamam bir tanesini keselim, gösterelim içine. Sonra Şu şekilde. Heh. Arkadaşlar şu an donması gerekiyor. Daha malzemesi taze olduğu için ama bence çok güzel oldu. Mehmetciğim ellerine sağlık. Abi şimdiden afiyet olsun. Bundan sonra top bende. Ya %100 garanti veriyorum yani. Eyvallah. Eyvallah. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok farklı bir görüntüsü var. Şimdi 3 dilim burada kesmişti bana Mehmet Instagram'a içini gösterirken. Şimdi bugün bunlarla başlayacağım. Sonrasında devamını getiririm. Arkadaşlar buna sadece tuz. İlk etapta başka bir şey koymayacağım. İçerisinde zaten baharat benzeri yeşillikler vardı. O yüzden bolca tuzluyorum bunu. Bu kadar. Şimdi artık mangalı yakıp pişirmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Çok az bir kömür kullanacağım. Yani yarım kova kadar bir kömür yeterli olacak. Çünkü fazla etim yok. Bir de etlerim çok yağlı olduğu için çok kuvvetli ateşe de ihtiyacım yok. Şimdi 2 tane bonga tutuşturucuyu yaktım. Kömürleri üzerine bıraktım. Bir 15 dakikaya bunlar hazır olacak. Ondan sonra devam edebiliriz. Kömürlerimiz hazır. Şöyle dökelim. Şimdi arkadaşlar ateşimiz az ama çok kuvvetli. Şimdi yağlı bir et olduğu için bu kadar kuvvet bize şu an iyi getirmez. O yüzden de şöyle bakın ikisinin arasına ayırdım kömürlerin. Şöyle biraz daha yine sıcak ama daha az sıcak bir bölge oluşturmuş oldum. Şimdi bakın kenarda az sıcak, sıcak, az sıcak, sıcak, az sıcak şeklinde aslında 3 tane bölgem olmuş oldu. Şimdi etleri şöyle ara noktalara koyuyorum. Bu şekilde direkt ateşin üstüne denk gelmemiş oluyor aslında. Birini buraya koyalım. Birini de buraya koyalım şöyle. Şimdi yağlı bir et olduğu için bunu yavaş yavaş pişirmemiz gerekiyor. Bu arada sebzeleri aralara koyabiliriz. Onlarda bir problem yok. Evet şöyle hemen bir
çeviriyorum. Ufak ufak rengi değişmeye başladı. Yine çok rüzgarlı bir gün. İnşallah ses temiz geliyordur. Arkadaşlar şu an yavaş yavaş bakın üzerine kızarmalar başladı. Şimdi ben yavaş yavaş içindeki yağların erimesine zaman vermek istiyorum. O yüzden bu şekilde pişiriyorum. Şimdi ben bunu direkt ateşin üzerine alsam bu hemen alevlenmeye başlayacak ve dışında kararmalar başlayacak. Bu sefer hem içi çiğ kalacak hem de yağlar erimeden almış olacağız. O yüzden böyle vakit vererek yavaş yavaş pişiriyorum. Şurayı biraz açtırıp şunu alacağım. Bu biraz daha kalın. Tam kenar parça olduğu için. Bu şekilde böyle alevlenme vesaire fazla uğraşmadan yapabilirsiniz. Bir süre sonra buradan da alevlenme yapabilir. Çünkü şu an zemin aslında sıcak. Yani o iki kömürün arası da anormal derecede ısınıyor. Ama direkt ateş olmadığı için bakın hem bu kadar yağlı bir ette duman fazla yok. Hem de daha rahat şekilde pişirebiliyoruz. Evet, yine çeviriyoruz. Bakın bu arada ufak ufak altta alevlenmeler başladı. Az önce dediğim gibi altı da çok sıcak olduğundan altta ateş olmamasına rağmen yine alevlenme yapabiliyor. Ama tabii daha kontrol edilebilir. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ama gayet güzel dışları kızarmaya başladı. Domatesler tamam arkadaşlar. Sebzelerimiz pişti. Onları kenara aldım. Evet arkadaşlar bakın dışı gayet güzel kızardı. Bu da aynı şekilde. Ama herhangi bir yanma vesaire olmadı. Şunlar içerisine hatırlarsanız bir sebze koymuştu ya Mehmet. Onlar şu an gayet güzel oldu. Şimdi şu kenarlarını da bakın birazcık kızartacağım. Ondan sonra artık işim bitmiş olacak. Bu tür etlerde illaki bu sarma etlerin içlerine bir kısım pişmeyenler olabilir. Dışından ne kadar biz yavaş yavaş da pişirmiş olsak bu biraz bir de içerisine çöz olduğu için o çözün güzel pişmesi lazım. Yoksa ağza lastik gibi gelir. Yani bu biraz et gibi değil de biraz daha kokoreç gibi muamele görmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de ben şimdi bunları birazcık ufalayıp birazcık da şöyle bir düz yüzeyde tava vesaire gibi bir şeyde çevirmeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle tavamızı koyalım bir taraftan ısınsın. Şimdi arkadaşlar bu pişirdiklerimizi bundan çıkarıyoruz. Şöyle bir küçük parçalar haline getiriyoruz. Şu an gayet güzel görünüyor aslına bakarsanız ama bakın kastettiğim şunlar. Yani şu an bakın yağ erimiş ama tam anlamıyla yumuşamamış. O yüzden de bunların tekrardan şöyle bir tava görmesi bunları daha çıtır hale getirir. Artık bu pişik. Bakın. Pişik ama biraz daha çıtır çıtır olması lazım ki daha lezzetli yiyelim yağları. Şimdi bunları böyle ufalıyorum. Evet arkadaşlar bence bu kadarı yeterli. Bakın şöyle. Görünüyor mu bilmem ama gayet güzel oldular yani çıtır çıtır. Şimdi artık tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Mustafa hoş bulduk. Nasıl bir şey var bugün bir gör bakayım. Ne olduğunu anladın değil mi? Anladım. Mehmet'in oradaki. Aynen. Yaptın evet. Aynen. Ama bunu sen nasıl yaptın? Ben çok yavaş pişirdim her yerini. Ondan sonra içinde o çözler iyi pişsin diye kokoreç gibi böldüm tekrar tavada yaptım. Ama baştan köz lezzetini verdik yani orada şey yok. Evet Eyvallah. hacım. Dur bakalım. Şimdi nasıl Bunu yapalım? dönüp- Bir boş bir tadalım. Bunu boş tatmayalım onu ya. Tadalım. Açıkçası böyle boş merak ediyorum yani. O zaman bunu böyle boş yağlısından da alacağız. Tabii. Tamam böyle mesela. Şöyle közlerinden de. Heh. Tuzları attın mı tuz? Var tuzu var. Bir tat ondan sonra Haydi tadım. bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle. Harika olmuş. Mehmet buna kokoreç de yapmış. Kokoreç değil. Instagram'da bir anket yaptık. Ben buna kokoret dedim. Mehmet de dedi ki abi dedi adı sosyete kokoreci olacak. Sonra Instagram'da da bir anket yaptık. Mehmet'in dediğini beğendiniz. O yüzden de sosyete kokoreci oldu ismi. Şimdi ben ekmekleri ısıtmadım ama baba çok taze ekmekler Ben yumuşacık ısıtma yani. zaten bunu ısıtma. Fırından yeni aldım o yüzden hiç ısıtmadım. Dur şimdi böyle Şöyle koyayım mı hacım? koy. Koy ben şöyle baştan biberleri de şey yapayım. Tamam ben de yapayım o zaman. Koy bakalım şimdi Mustafa. Evet hacı baba. Şimdi içerisine aç bakalım şöyle dolduralım. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet, Şöyle bir şey oldu. Ah, Şöyle. ben şöyle He? şöyle Sen işi bilirsin hacı baba. bak. Şimdi oldu bu bak. Kızırsın şimdi. Şöyle. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
Müsaadenizle. Bu kokoreç sevmeyenlere gelsin Ece. Tabii kokoreç gibi öyle kokusu yok. Ama içerisindeki o çöz gerçekten güzel lezzet veriyor. Yani kokoreç gibi de değil, et gibi de değil, farklı bir şey yiyorsunuz. Mustafa 10 numara olmuş. Evet, ben de beğendim. Mehmet eline sağlık oğlum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir şey olmuş. Yani görüntüsü kadar tadı da güzel. Şimdi boş boş yediğim zaman daha net alıyorum o lezzeti. Ekmeğin içerisinde sebzelerle beraber o şey biraz bastırılıyor. Ama şu halde acayip net. Valla ben beğendim. Ben de beğendim. çok Gerçekten beğendim. gerçekten beğendim. Yani bu kokoreç yemeyenlere bir alternatif olabilir. Aynen. İçerisinde çünkü o çöz zaten. Normalde kokoreçin o kokusunu veren, yani lezzetini veren çözdür. Burada da dışında kontrfile var. İçerisinde de çöz var. Eğer böyle güzel şekilde pişirirseniz o çöz arkadan böyle kokoreçteki kadar baskın bir koku lezzet vermese de etle bence gayet güzel yakışmış yani. Ben gerçekten beğendim bunu. Ben bayıldım. Ben normalde etle ekmeği beraber yemem. Yani genelde eti sade yerim. Kıymalı şeyleri ekmekle severim. Yani böyle işte köfte vesaire gibi. O tür şeyleri ekmek içinde severim. Ama bu ekmek içinde de gayet güzel gidiyor yani. Normalde hani benim gibi olanlar varsa bu baya ekmek arası yakışıyor. Bence daha iyi gidiyor. Ya sen biraz daha seviyorsun şimdi Evet, ben ekmeği. Bana göre daha çok seviyorsun. ben normalde sade etten şeyim olmaz. işte ben boş daha çok severim. Tekrar eline sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Mehmet'in de buradan eline Aynen. sağlık tekrardan. Yani asıl işi Mehmet yaptı. Biz sadece pişirdik. Yani bu tür yağlı etlerde az önce verdiğim böyle tiyoları kullanırsanız hiç sıkıntısız bir şekilde pişirebilirsiniz. Gördüğünüz hiç yakmadan, hiç karartmadan, alevlendirme de yapmadan rahatça pişirdik etimizi. Ve her yeri gayet güzel bir şekilde pişti. Var mı hacım demek istediğin? Eline sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar güzel bir içerik oldu bence. Yeni bir icat yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.